Herkese merhaba. Nihayet İskit videosunu çekmek için kameranın karşısına geçmiş bulunuyorum. Aslında bu videonun metnini hazırlayalı biraz oluyor. Sanırım 3 hafta önce falan bitirmiştim metni. Ya metin dediğim bu arada bütün metni yazıyor da değilim ama hani en azından anlatacağım belli başlı konuları not aldığım sayfa bundan yaklaşık 3 hafta önce dolmuştu ama eşimle beraber tatile çıktığımız için video çekmeye pek fırsatım olmadı. Nihayet o fırsatı buldum ve kendimi bildiğim biriyle hakkında tartışıldığını gördüğüm bir konu olduğu için bu İskit konusu. Üstelik bilimsel kaygılarla değil, genellikle etnik kaygılarla hakkında tartışılıyor. Bu konuya dair derli toplu ve özet şeklinde herkesin anlayabileceği bir kaynak olsun istiyorum. Bu nedenle şimdi bu kaynağı oluşturmak için elimden geleni yapacağım. Şunu da belirtmek isterim ki bu videoda öyle İskitlerin İrani olduğuna dair ne argüman varsa hepsini sunacak değilim. Özet bir video olarak tutmaya çalışacağım için gerçekten en tatmin edici olduğunu düşündüğüm argümanları sunacağım sadece. Ve buna ek olarak birkaç tane de ilginç olduğunu düşündüğüm noktaya değinebilirim. Bu videoyu daha anlaşılabilir olması adına 3 ana başlığa ayırdım. İlk başlığımız materyal kültüre dair olacak. Yani İskitlerin materyal kültürü. Ne demek istiyorum? Çanak çömlekleri nasıldı, mimari yapıları nasıldı, savaş araç gereçleri nasıldı vesaire. İlk konumuz bu olacak. Yani bunlardan ne gibi sonuçlara ulaşabiliyoruz? İlk konu bu olacak. İkincisi gayrimateryal kültürlerine dair olacak. Tabii ki bütün gayrimateryal kültürü ele alacak değilim ama en azından İskitlerin köken anlatısını detaylı bir şekilde ele almaya çalışacağım. Üçüncü konumuz elimizdeki dilsel veriler olacak. Yani İskitçe'ye dair elimizde ne gibi dilsel veriler var? İskitçe ile ve İskitçe ile ilişkili olduğu düşünülen dillerle alakalı elimizde ne gibi veriler var? Üçüncü konumuz bu olacak. Ve bu üç ana başlıktan sonra konuya dair çeşitli karşı argümanlara, itirazlara veya özel olarak merak edilenlere değinmeyi düşünüyorum. Evet, ilk konumuz İskitlerin materyal kültürü. İskitlerin materyal kültürünü en belirleyici kılan İskit üçlemesi olarak bilinen silahlar, özellikle kompozit yaylar, eğer takımları ve mücevherat, özellikle de hayvan sanatı olarak bilinen kendilerine has bir stil kullanıyorlar mücevheratta. İskitler bu kendilerine has eğer takımlarıyla ve kompozit yaylarıyla demir çağında çok geniş bir coğrafyaya hakim oldular. Macaristan'daki Karpat Ovası'ndan Altay Dağları'na kadar İskit kültürünün hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bu İskit kültürünü benimsemiş olan halklar olduğu gibi aynı etnik kökene mi mensuptu yoksa farklı halklarla karışmış halklar mıydı? Bunu daha sonra konuşacağız ama en azından bütün bu kültürü oluşturan kemik bir etnik gruptan söz edebiliriz ve İskitler derken biz bu kemik grubu kastediyor olacağız. İskit materyal kültürü büyük ölçüde Sintaşta ve Sintaşta'nın halife olan Andronovo kültüründen geliyor. Örneğin İskitlerin ok uçları Andronovo ok uçlarının bir tür varyantı gibi görünüyor. İskitlerin kullandığı başlıklar Andronovo'da kullanılan başlıkların bir varyantı gibi görünüyor. Vesaire bu uzatılabilir. İskitlerin kullandığı kazanlar, çeşitli kılıçlar, hançerler hep Andronovo'dan türeme gibi görünüyor ve aynı zamanda İskitlerin yaşam tarzı, bizim göçebe çobanlık olarak adlandırabileceğimiz yaşam tarzı yine bu Bozkır'daki Hint-Avrupalı kavimlerin yaşam tarzının devamı niteliğinde. İskitlerin döneminde Andronova'ya kıyasla daha yoğun bir göçebelik görüldüğünü söyleyebiliriz. Ama yine de Andronova kültürünün devamı olduğu konusunda arkeologlar hemfikir. Şunu belirtmek lazım, bu tespitler yani İskit kültürüyle Andronovo ve aslında Surubnaya da buna dahil. Andronovo kültürünün batısında Andronova'ya çok benzeyen bir başka kültür vardı, Surubnaya kültürü. Ki genellikle Proto-İrani kültürü olduğu düşünüyor. Bu iki kültürle İskit kültürü arasında kurulan ilişki, antik DNA çalışmalarının geliştiği son 10 yılın öncesine tarihleniyor. Yani bu ilişki kurulduğu dönemde henüz antik DNA çalışmaları günümüzdeki kadar ilerlememişti. Ancak buna rağmen dediğim gibi Andronova ve Surubnaya kültürleriyle İskit kültürü arasında ciddi bir ilişki olduğu düşünülüyordu. Antik DNA çalışmaları ilerlediğinde gördük ki gerçekten de İskit kültürü olarak bildiğimiz kültürlerden elde edilen antik DNA örnekleri Surubnaya ve Andronovo genetik profilinin büyük ölçüde devamı niteliğindeler. Tabii ki bazı bölgelerde yerel halklarla karışma da söz konusu. Ona daha sonra değineceğim tekrar. Ama her halükarda daha önceden arkeolojik verilerle ulaşılmış bir sonucun genetik verilerle doğrulanmış olması bizim açımızdan önemli bir işaret. Bu defa önceki videolarımdan farklı olarak Surubnaya ve Andronovo kültürlerine Hint-İrani kültürü deyip geçmeyeceğim. Çünkü öyle görünüyor ki bazıları Andronovo kültürünün de Türkiye kültürü olduğunu iddia ediyor.
Bundan dolayı neden Andronova ve Srubnaya kültürlerinin Hint-İrani kültürü olduğunu düşündüğümüzü açıklamak istiyorum. Bu arada şimdi anlatacaklarımı dinlemeden önce eğer önceki videolarımı izlemediyseniz burada durdurup önce onları izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu konu bütünlüğü açısından daha faydalı olacaktır ve daha kolay anlamanızı sağlayacaktır. Çünkü önceki videolarda da şimdi bahsedeceğim kültürlerden fazlasıyla bahsettim. Ve aynı şeyleri tekrar etmek istemediğim için o videolarda değindiğim noktalara şimdi değinmeyebilirim. Andronova ve Srubnaya kültürleri M.Ö. 1800 ve 1200 arasında Avrasya bozkırlarında hakim olan iki ana kültür aslında. Ural dağlarından Dnyeper nehrine kadar olan bölgede Srubnaya kültürü hakim. Ural dağlarından Altay dağlarına kadar olan bölgede ise güneyde Ceyhun nehrinin sınır olarak düşünün Andronova kültürü hakim. Proto-Hint-İraniler için arayabileceğimiz diğer alternatif ise dönemin Orta Doğu'dan Hindistan'a kadar olan coğrafyasında hakim olan kültürler. Ancak genel kanı Hint-İraniler için uygun olan kültürün dediğim gibi Andronova ve Srubnaya kültürleri olduğu yönünde. Ve şimdi neden bu şekilde düşünüldüğünü anlamaya çalışacağız. Proto-Hint-İraniler bildiğimiz üzere İranilerin ve Hintarilerin ortak ataları ve onların ne türden bir kültüre sahip olduklarını anlayabilmemiz adına ya da ona dair bir fikir yürütebilmemiz adına İranilerin ve Hintarilerin en eski yazılı metinlerini incelememiz faydalı olacaktır. Bu antik metinler İraniler söz konusu olduğunda Avesta yani Zerdüştilerin kutsal kitabı, Hintariler söz konusu olduğunda ise Vedalar, özellikle de Rig Veda yani Hinduların temel kutsal kitaplarından biri. Bu iki dini külliyatta da tanrıların engin otlakların efendisi benzeri lakapları olduğunu görüyoruz ve tanrılardan genellikle daha fazla sığır ve at bahşetmeleri bekleniyor. Aynı zamanda at biniciliğine dair pek çok terim mevcut Hint-İrani dillerinde. Bu da demek oluyor ki Proto-Hint-İraniler sığır ve at yetiştiriciliğiyle uğraşıyorlardı. Üstelik at biniciliğinde de bir hayli tecrübelilerdi. Dönemin kültürlerini kıyasladığımızda Orta Doğu'dan Hindistan'a kadar olan coğrafyada kayda değer bir sığır yetiştiriciliği olmadığını, daha çok koyun ve keçi yetiştirildiğini görüyoruz. Ehlileştirilmiş atların olmadığını ancak eşek tarzı hayvanların olduğunu görüyoruz. Öte yandan Andronova ve Srubnaya kültürlerinde hem sığır çobanlığı yapıldığını biliyoruz, hem at yetiştiriciliği yapıldığını biliyoruz ve üstelik bu kültürlerin at biniciliği konusunda tam da olması gerektiği gibi bir hayli tecrübeli olduklarını biliyoruz. Avesta ve Vedalardan çıkardığımız bir başka sonuç, Proto-Hint-İranilerin çömlekçi çarkı kullanmadığı. Dolayısıyla çömlekleri zanaatkarlar değil, kadınlar yapıyordu. Yine dönemin kültürlerini incelediğimizde Orta Doğu ve Hindistan arasındaki coğrafyada çömlekleri zanaatkarların yaptığını ancak Srubnaya ve Andronova kültürlerinde çömleklerin ev yapımı olduğunu görüyoruz. Hint-İrani dillerinde tapınak, saray, kaleler, kült imgeleri ve benzeri için var olan sözcüklerin neredeyse hiçbiri Proto-Hint-İrani kökenlerle açıklanamıyor ya da aslında başka anlam ifade eden sözcükler daha sonra bu anlamlarda kullanılmaya başlanıyor. Buradan da şunu çıkarıyoruz ki Proto-Hint-İraniler tapınak, kale, saray benzeri yapılara yabancılardı ve bu türden bir yaşantıları yoktu. Bu türden mimari yapıları barındıran yaşam alanları yoktu. Ve yine Orta Doğu ve Hindistan arasındaki bölgede tüm bu yapılar var. Yani tapınaklar var, saraylar var, kült imgeleri var, kaleler var. Dolayısıyla Proto-Hint-İranilerin vatanı bu bölgede olamaz. Ancak Andronova ve Srubnaya'da bu türden yapılar yok. Ayrıca Hint-İrani dillerinde diğer Hint-Avrupa dillerine kıyasla daha az tarıma dair sözcük var. Ki Hint-Avrupa dilleri zaten tarıma dair fazla kelime dağarcığı olmayan diller. Dolayısıyla Hint-İranilerin tarımla pek içli dışlı olmadıklarını söyleyebiliriz. Bu yine Andronova ve Srubnaya kültürüne daha fazla uyuyor. Çok önemli olan bir başka nokta, Hint-İraniler diğer Hint-Avrupalı grupların aksine domuz yetiştiriciliği yapmıyorlar ve bu Avrasya bozkırlarındaki Hint-Avrupa kültürleri içinde domuz yetiştiriciliği yapmayan tek kültür Andronova kültürü. Bu özellikle de Andronova Hint-İranilere spesifik bir kültür yapması açısından önemli. Ek olarak Hint-İrani dillerinde Proto-Hint-İrani köklerle açıklanabilen ve Avrasya bozkırlarının göçebelerine ait olan şapka ve şalvar benzeri giysilere karşılık gelen sözcükler var. Son derece ilginç olduğunu düşündüğüm bir başka detay, Avesta'daki tanrıçalardan birinin, suların tanrıçası Anahita'nın kunduz kürkü içerisinde betimleniyor olması. Kunduz kürkü, daha doğrusu kunduzlar, Orta Doğu ve Hindistan arasındaki bölgede yaşamıyorlar. Ancak Andronova kültürünün hakim olduğu, egemen olduğu bölgede kunduzlara rastlamak mümkün. Dolayısıyla bu da bu Hint-İrani kültürünün daha kuzeyden gelmiş olduğuna dair önemli işaretlerden biri. Hatta Anahita ve kunduzlar arasındaki bu ilişkinin Pinugor kavimlerinden alınmış olabileceği düşünülüyor. Aslına bakarsanız Finugor dillerinde pek çok
Hint-İrani alıntı var ve bu da bize Pünigorlarla Hint-İraniler arasında tarihi bir bağlantı olduğunu düşündürüyor. Tabi bu ortak köke dayalı bir bağlantı değil, daha çok yakın ilişkilere, belki komşuluğa dayanan bir ilişki denebilir bunun için. Ve bu daha çok Hint-İranilerden Pünigorlara geçen kelimelerle açıklanıyor olsa da bu kunduz örneği Pünigorlardan Hint-İranilere geçen ender örneklerden biri. Pünigorlarda bir kunduz anne kültü var ya da anne kunduz kültü var ve genellikle bir tanrı ile hayvan arasında bir ilişki kuruluyorsa, yani Anahita bir kunduz arasındaki ilişki gibi, yeterince geriye gittiğimizde bunun o hayvanın doğrudan kendisine ait bir kültü olduğuna işaret olarak kabul edilebileceği düşünülüyor. Yine Avesta'da Yima adlı bir figür önderliğinde Aryanların kuzeyden güneye göç ettiği anlatılıyor. Bunun sebebi olaraksa bölgedeki ısı düşüşü ve nüfus artışı gösteriliyor. Yeni otlaklar arayışıyla bu kuzeydeki Aryanlar güneye iniyorlar. Burada çizilen tablo Andronovo bölgesindeki Aryanların Baktriya-Margen arkeolojik kompleksi kültürüne inmesiyle son derece uyum gösteriyor. Hem Avesta'da hem de Vedalarda Aryanlar için atın çok önemli bir hayvan olduğunu görüyoruz. Ciddi bir at kültü söz konusu. At kurbanı yapılıyor ve savaşçılar için at çok önemli. Andronovo kültüründe de hem atlarıyla beraber gömülen savaşçılara dair bulgular var, hem de at kurbanı yapıldığına dair bulgular var. Buna ek olarak Sati geleneğini andıran gömüler de söz konusu. Yani bir savaşçı öldüğünde veya herhangi bir erkek öldüğünde onun karısının da gönüllü veya gönülsüz olarak onunla birlikte gömülme geleneği, bu Sati geleneği. Ve buna uygun, bu geleneği çağrıştıran gömüler de mevcut Andronovo kültüründe. Son olarak çok güçlü bir argüman olduğunu düşünmediğim ama yine de ilginç olduğu için değinmek istediğim bir nokta var. O da şu ki, Andronova'da önceden bahsettiğim üzere zanaatkarlar tarafından üretilmiyordu çanak çömlek ama ev kadınları tarafından üretiliyordu. Neredeyse her Andronova yerleşkesinin kendine has çanak çömlekleri var. Yani bunlar çok farklı çanak çömlekler olmak zorunda değiller ama yine de o yerleşkeye ait olduğunu belirten bazı niteliklere sahip bu çanak çömlekler. Bu ne demek? Çanak çömleklerin kadınlar tarafından yapıldığını göz önünde bulundurursak ve kadınlar da bu çanak çömlek yapma zanaatini annelerinden öğreniyorlar. Eğer kadınlar evlendikten sonra başka bölgelere gidiyor olsalardı, yani kocalarının yanına gidiyor olsalardı, her yerleşkede karma karışık çanak çömlek görüyor olmamız gerekirdi. Ama her yerleşkede o yerleşkeye has bir çanak çömlek türü görüyoruz. Buradan iki ihtimal olduğu sonucuna varabiliriz. Ya evlendikten sonra erkek kadının yanına taşınıyor ki bu pek olası değil. Çünkü Andronova kültürünün aynı zamanda çok ataerkil bir kültür olduğunu biliyoruz. Diğer ihtimal ise bu kültür içinde yapılan evliliklerin akraba evliliği olma ihtimali. Bu çok daha güçlü bir ihtimal. Muhtemelen akraba evliliği yapıyorlardı. Ve Andronova yerleşkeleri 50 ila 250 kişi arasında değişen bir nüfusa sahipti. Yani 50 ila 250 kişilik gruplar kendi içerisinde kız alıp veriyorlardı. Araştırmacılar bunu modern İrani toplumlardaki akraba evlilikleriyle ilişkilendiriyorlar. Örneğin Kürtler, Lorlar ve Tacikler gibi hala aşiret sistemini devam ettiren geleneksel İrani toplumlarda akraba evliliğinin çok yaygın olmasıyla bunu ilişkilendiriyorlar ve dolayısıyla Andronova'nın İrani olduğuna dair işaretlerden kabul ediyorlar bunu. Ama bu bana çok güçlü bir argüman gibi görünmüyor çünkü hangi geleneksel toplum akraba evliliği yapmıyor ki diye düşünmeden edemiyorum. Tüm bunlara dayanarak şunu diyebiliriz ki elimizde doğrudan o bölgeden dilsel bir veri olmadığı halde o bölgenin diline dair en net şekilde fikir sahibi olduğumuz kültürler Andronova ve Surumaya kültürleri ve tabii onların da ataları olan Sintaşta ve Potapovka kültürleri. Bu kültürlerin dilinden, diğer hiçbir yazısız kültürün dilinden emin olmadığımız kadar eminiz. Dolayısıyla bu noktaya kadar şunu göstermiş olduk. İskitlerin ilişkili olduğu Surumaya ve Andronova kültürleri ki hem materyal kültür açısından ilişkililerdi hem de genetik olarak ilişkililerdi. Bu iki kültür çok büyük bir güvenle iddia edebiliriz ki Hint-İrani kültürleri. Sırada İskitlerin gayrimateryal kültürleri var. Tabii önceden de söylemiştim, gayrimateryal kültürlerini olduğu gibi ele almam mümkün değil bu videoda. Ama köken anlatılarını ele alacağım. Çünkü en ikna edici, en güçlü argümanın köken anlatılarında yattığını düşünüyorum. İskitlerin köken anlatısına dair aslında birden fazla versiyon var ama biz bugün İskitlerin kendi anlattıkları hikayeyi inceleyeceğiz. Tabii bu hikayeyi biz yine Herodot aracılığıyla öğreniyoruz ama en azından Herodot bu hikayenin İskitlerin kendi anlattıkları hikaye olduğunu söylüyor. Bu köken anlatısına göre İskitlerin soyu nihayetinde Zeus'a dayanıyor. Tabii Zeus İskitlerin bu tanrıya kendi verdikleri isim değil. İskitler bu tanrıya Papaios diyor.
İskitçe sözcüklerin etimolojik kökenine daha sonra geleceğim. Yani hangi dille açıklanabilirler kısmına daha sonra geleceğim. Şimdilik sadece hikayeyi çözemeyeceğiz. O yüzden en azından şimdilik isimlere takılmayın. Zeus'un ya da İskitlerin deyimiyle Papaios'un Borysthenes Nehri'nin kızı olan Api ile bir çocuğu oluyor ve bu çocuğun adı Tergitavos. Daha sonra Tergitavos'un 3 çocuğu oluyor. Bunlar büyükten küçüğe doğru sırasıyla Lipoxais, Arpoxais ve Kolaxais. Bu 3 kardeşin hükümranlıkları döneminde gökyüzünden 4 altın nesne düşüyor. Bunlar boyunduruk, saban, savaş baltası ve sunu kabı, yani dini ritüellerde tanrılara sunu sunmak için kullanılan kaplardan biri. Hepsi de altın bu nesnelerin, dediğim gibi. Bu nesneleri almak için önce en büyük kardeş yaklaşıyor, yani Lipoxais yaklaşıyor. Ancak nesneler alev alıyor ve Lipoxais bunları alamıyor. Daha sonra ortanca kardeş Arpoxais yaklaşıyor ama yine nesneler yanıyor olduğu için nesneleri alamıyor. En küçük kardeş olan Kolaxais yaklaştığında ise nesnelerin alevi sönüyor ve Kolaxais tüm bu nesnelerin hakimi ve gerçek kral olmuş oluyor. Yani diğer kardeşlerin üstünde bir kral olmuş oluyor. Bu üç kardeş İskit hakimiyet alanının farklı bölgelerinin hükümdarları oluyorlar ve her birinin soyundan farklı bir İskit boyu geliyor. Ama dediğim gibi en küçük kardeşin esas hükümdarı olduğunu unutmayın. Bu köken anlatısı Hint-Avrupalı ve İrani perspektiften kolaylıkla açıklanabilecek bir anlatı. Öncelikle bilmeyenler için Dumézil'in 3 işlev teorisinden bahsetmek istiyorum. Dumézil'e göre Hint-Avrupalı toplumların sosyal yapısı 3 işleve göre sınıflandırılmış durumdaydı. Bu işlevlerden ilki büyüsel, dinsel işlev ve sınıf olarak rahipler tarafından, din adamları tarafından temsil ediliyor. İkinci işlev savaş ve yöneticilik işlevi. Savaşçılar ve yöneticiler tarafından temsil ediliyor. Ve üçüncü işlev ise bereketle, bollukla ilişkili olan ve çiftçiler tarafından temsil edilen işlev. Şimdi elimizdeki İskit köken anlatısına tekrar dönelim ve üç işlevle bunu nasıl açıklayabileceğimize bir bakalım. Unutmayalım ki gökten 4 nesne inmişti ama 3 kardeş vardı. Dolayısıyla biz bu 4 nesneyi 3'e göre sınıflandırmaya çalışacağız. İnen nesnelerden saban ve boyunduruk aslında zaten birbirleriyle ilişkili olan nesneler. Çünkü hayvanı sabana koşmak için boyunduruk bağlarız. Yani boyunduruk ve saban aslında tek bir işlevle ilişkili. O da açıkça çiftçilik işlevi, yani üçüncü işlevle ilişkili. Diğer nesne savaş baltası çok bariz bir şekilde savaşçılık işleviyle ilişkili. Ve sulu kabı yine oldukça açık bir şekilde dinsel işlevle ilişkili. Şimdi de bu anlatının diğer İranilerdeki varyantlarına bakalım. Öncelikle üçüncü kardeşin üstünlüğü İrani anlatılarında birden fazla kez karşımıza çıkan bir motif. Örneğin Şahname'de zalim kral Dahaka'nın kahinleri ona üç kardeşin en küçüğü tarafından öldürüleceğini söylüyorlar. Ki Şahname'yi okumadıysanız bile Dahaka'yı Demirci Kava efsanesinden veya Prince of Persia'dan tanıyor olabilirsiniz. Dahaka tam da kahinlerinin ona dediği gibi üç kardeşin üçüncüsü tarafından öldürülüyor. Yani Feridun tarafından, ki ismi Avesta Jatretona'dan geliyor. Bu da tam olarak üçüncü demek. Daha sonra Feridun'un oğullarına dair olan bir hikayede bu İskit köken anlatısına çok benzeyen bir anlatının mevcut olduğunu görüyoruz. Bu anlatıda şöyle: Feridun'un 3 oğlu var. Büyükten küçüğe doğru Selm, Tur ve İreç. Selm zenginliklere olan düşkünlüğü nedeniyle batı topraklarını alıyor. Yani Anadolu'yu ve belki daha da batısını alıyor. Tur savaşçılığa düşkünlüğü veya savaşçı mizacı nedeniyle kuzey ve doğuyu alıyor ki bu topraklara onun adından dolayı daha sonra Turan deniyor. Ki bu tabi Şahname'nin açıklaması. Sanırım aynı anlatı gerçi daha eski bir Pehlevice metinde de mevcut. Yadigar-ı Camaspig olması lazım metinin adı. Ama daha çok Şahname'den tanınıyor bu hikayeler. Üçüncü kardeş ise İreç. O da dine ve kanuna önem verdiği için İran'ı ve Hindistan'ı alıyor. Ve ilk iki kardeş, yani en büyük olan kardeşler İreç'e karşı hainlik yapıyorlar ve bilge olan, alim olan kardeşin üçüncü kardeş olduğu vurgulanıyor anlatıda. Yani üçüncü kardeşin üstünlüğü fikri hem Feridun anlatısında vardı. Feridun üç kardeşinin küçüğüydü ve Dahaka'yı o öldürdü. Daha önce kahinleri tarafından bu vurgulanmıştı. Üçüncü kardeş tarafından öldürüleceği. Yani üçüncü kardeşin altı çiziliyor. Önemli olan bu. Daha sonra da Feridun'un üç oğlu arasından üçüncüsü esas hükümdar olarak kabul ediliyor. İreç. Ve üç işlevin en üstüne oturan yine İreç burada. Dikkat ederseniz Selm zenginlikleri olan düşkünüyle bereket ve bollukla olan işlevle ilişkili. Yani Dumézil'in sınıf sistemini hatırlayın. Üç işlevli ideolojisini hatırlayın. Tur savaşçılık özelliğiyle ikinci işleve tekabül ediyor. İreç ise bilgeliğe düşkünlüğü nedeniyle en üst işleve tekabül ediyor. İskit köken anlatısının Hint-Avrupalı bağlarını güçlendirebilmek adına Cermenlerde de mevcut olan çok benzer bir anlatıdan bahsetmek istiyorum ki bu anlatıyı Tacitus'tan öğreniyoruz. Bu anlatıya göre Cermenlerin soyu
yerden filizlenen Tuisto adlı bir tanrıya dayanıyor. Bu Tuisto'nun daha sonra Manus adlı bir oğlu oluyor ki Manus insan demek, bildiğimiz adam demek. Daha sonra Manus'un 3 oğlu oluyor. Bu 3 oğul Ingalbones, Herminones ve Iskalbones ve her biri farklı bir bölgenin hükümdarı oluyor. Her biri farklı bir işlevle ilişkili. Yani tıpkı İskit anlatısındaki gibi veya diğer İrani anlatıda olduğu gibi, Şahname'de ve önceki Pehlevi metinde olduğu gibi. Bu arada merak edenler bu anlatıların daha detaylı bir analizini kitabımda bulabilirler ama konumuz bu olmadığı için videoda bunlardan daha fazla bahsetmeyeceğim. Artık dilsel verilere geçebiliriz. Öncelikle bu İskit köken anlatısında bahsi geçen isimlerin analizini yapmaya başladım. Zaten İskit diline dair çok az veri var elimizde ve daha çok İskitçeden ziyade İskitlerle ilişkili olan diğer halklar üzerinden gideceğim dil konusunda ama yine de hazır bu köken anlatısını anlatmışken bu anlatı içerisinde geçen isimlere bir değinelim. Bahsi geçen isimlerden biri Papaios'tu. İskitlerin kökenini dayandıkları tanrı. Zeus'un İskitlerdeki karşılığı. Ve bu çok bariz bir şekilde baba anlamına geliyor ama bu isimden aslında bir sonuç çıkarılamaz. Çünkü baba, anne gibi isimler genellikle bebek dilinden türeme isimlerdir ve birbiriyle alakası olmayan dillerde bile çok benzer kelimelerle ifade edilebilirler. Ki baba bunlardan biri. Bahsi geçen bir diğer isim Boristenes'ti ki bu hem bir nehrin adı hem de o nehrin tanrısının adı aslında. Boristenes eski İranice Varustana ile açıklanıyor. Bu iki kelime varu, engin ve stana, duran, yerleşmiş olan. Yani engince yerleşmiş olan anlamında bu nehrin adı. Bu nehrin kızı ki ismi Api, aynı zamanda yeryüzü tanrıçası. İsmi su ile ilişkili anlaşılabileceği üzere bugün modern Farsça'da da ab su demektir. Kürtçe'de av su demektir. Api ıslak, sulu demek ve yeryüzü tanrıçasının ismi. Burada yeryüzü tanrıçasının isminin su ile ilişkili olması size başta şaşırtıcı gelebilir. Ama dikkatli olursanız aslında bu tanrıçanın nehrin kızı olduğunu görürsünüz. Ve toprak anayla sular arasında kurulan ilişki aslında diğer İranilerde de mevcut. Avesta'da tabiat anı Armaiti ile yerden fışkıran suların ilişkili olduğunu görüyoruz örneğin. Papaios ve Boristenes'in kızı Api'nin oğlu olan Targitavos'un ismi ise eski İranice Darga-Tava ile açıklanıyor. Ki bu da Darga daimi demek, Tava güç demek. Yani daimi kudret sahibi anlamında. Targitavos. Targitavos'un 3 oğluna geldiğimizde ise işler biraz karışıyor. Bu 3 oğlun isimleri hatırlarsanız Lipoksais, Arkoksais ve Kaloksais'ti. Bu 3 isim için birbirinden farklı açıklamalar mevcut. Ama bu açıklamaların ortak olduğu, hemfikir olduğu nokta sondaki Ksa'is'in İrani Kshaya'dan geliyor olduğu ki bu da hükümdar anlamına geliyor. Sanskritçedeki Kshatriya aynı kökten, hatta günümüz Türkçesinde kullandığımız şah yine buradan türeme. Şehir kelimesi aslına bakarsanız yine aynı kökten yani ve hükümranlık alanı anlamına geliyor. Bu arada tüm bu isimler için Türki bazı açıklamalar olduğunun da farkındayım. Ama eğer Arpaksais'in Arpa Aksoy'dan geldiğini düşünüyorsanız size sanrılarınızla mutlu bir hayat dilemekten başka bir seçeneğim yok. Bu hiçbir şekilde akla mantığa sığmayan bir açıklama. Hazır konusu açılmışken benden Gutilerin, Hurrilerin Kürt olduğunu, İskitlerin Türk olduğunu anlatmamı bekleyenler için YouTube'da masal anlatan pek çok kanal mevcut ve gidip onlardan birine abone olabilirsiniz. Ben yalnızca tarihi gerçeklikleri anlatmaya devam edeceğim. İskit lisanına dair değineceğim diğer veriler doğrudan İskitçe ile alakalı olmayacak ama İskitlerle soydaş olduğu düşünülen halkların lisanlarıyla alakalı olacak. Bunlardan ilki Sakalar ki Saka aslında İskitlere Persler tarafından verilen isim. Sakaca'nın iki ayrı lehçesine dair veriler var elimizde. Bunlar Tumşuk Sakacası ve Khotan Sakacası. Khotan Sakacası'na dair 5. ve 9. yüzyıllar arasında tarihlenen bazı el yazmaları var ve buna ek olarak 10. yüzyılda tarihlenen Dunhuang el yazmaları içindeki Khotanca bazı metinler mevcut. Örneğin bu metinlerden biri Jivaka Pustaka hem Sanskritçe hem Khotanca içeriğe sahip. Yani aynı metin hem Khotanca yazılmış hem Sanskritçe yazılmış. Yine ilginç olan bir başka şey de bu el yazmaları içinde Türkçe bir sözlük de mevcut. Yani Türkçe dediğim tabii ki Türkiye Türkçesiyle o eski Türki lehçelerinden biriyle Khotan Sakacası'nın kelime kelime tercümesinin yapıldığı bir sözlük mevcut. Öyle görünüyor ki bu sözlük bir Khotan Sakası tarafından yazılmış ve bu kişi Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Yani o Türki lehçelerinden birini öğrenmeye çalışıyor. Konuşmamız gereken bir diğer kavim ise Sarmatlar. Herodot'tan öğreniyoruz ki Sarmatlar İskitçe'nin uzak bir varyantını konuşuyorlar. Bu tabi doğruluğuna kesinlikle güvenebileceğimiz bir şey değil ama yine de bize bir fikir veriyor. Bunu bir işaret olarak kabul edebiliriz en azından. Sarmatlar hem kültürel olarak İskitlere çok yakınlar hem de genetik olarak yine büyük ölçüde Sintaşta ve Andronovo benzeri bir genetik profile sahipler.
Sarmatların bir kolu olan Alanlar bugünkü Osetlerin ataları olarak kabul ediliyor ve Osetçe bir Doğu İrani dili. Yine Sarmatların bir başka kolu olan Yaziklerin Macaristan'a kadar gittiğini biliyoruz ve bu Yazikler birkaç yüzyıl öncesine kadar Macaristan'da Osetçe'nin bir lehçesini konuşuyorlardı. Tüm bunlara dayanarak şunu diyebiliriz ki doğrudan İskitlerle ilişkili olan tüm halklar Doğu İrani dili konuşmuşlar. Aynı zamanda yine İskitçe sözcüklerin de pek çoğunu İrani köklerle açıklayabiliyoruz. Tüm bunlar İskitçe'nin İrani bir dil olduğu kanısını güçlendiren veriler. Son olarak İskitlerin Türkiye olabileceği yönündeki en kayda değer argüman olduğunu düşündüğüm argümana değinmek istiyorum. O da şu ki doğudaki İskitler yani Altay Dağları bölgesindeki İskitler Türkiye dil konuşuyor olabilir mi? Çünkü bu bölgedeki İskitlerin gerçekten çok ciddi Doğu Asya genetik mirası da mevcut. Öncelikle şunu söylemek lazım. Doğu Asya genetik mirası zorunlu olarak Türkiye diliyle ilişkili değil. Çünkü Doğu Asya genetik mirasına sahip olan ve başka dil ailelerinden diller konuşan pek çok halk var. Dolayısıyla doğrudan Doğu Asya mirasını görür görmez bu halkların Türkiye dili konuşmuş olduğunu düşünmek çok makul görünmüyor. Bu Doğu İskit kültürlerinden biri olan Arja'nın materyal kültüründe Sintaş'ta ek olarak Seyma Turbino fenomeninin de etkisi olduğunu görüyoruz. Ki bu Seyma Turbino fenomeni Ural kültürüyle, Uralik halklarla ilişkilendirilen bir kültür. Dolayısıyla bu Doğu Asya genetik mirası Türkiye'lerden değil ama Uraliklerden geçmiş de olabilir. Buna rağmen Doğu İskitleri arasındaki bazı toplulukların Türkiye dili konuşmuş olabileceği ihtimalini tamamen göz ardı etmeyeceğim. Yani bu kesinlikle mümkün değil demenin makul bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Ama yalnızca Doğu Asya mirasına dayanarak veya Türklerde de atlı okçu geleneği olmasına dayanarak bu kültürlerin Türkiye olabileceğini düşünmenin hiç mantıklı olmadığı kanısındayım. Çünkü Türklere geçmiş olan bu atlı okçu geleneği çok daha geç bir dönemde geçmiş olabilir ki benim Proto-Türklere dair videomda bahsettiğim üzere Proto-Türkler zaten İskit benzeri Doğu İrani halklarla karıştılar. Yani İskitler Doğu İrani olsalar bile Türkler onlarla karışmış oldukları için bu kültürü devralmış olmaları çok normal. Buradan bu Doğu İskitlerinin Türkiye olduğu sonucu çıkarılamaz. İkinci olarak bildiğiniz üzere ben bir teistim. Yani Tanrı'nın varlığını kabul ediyorum. Ama teizmin bazı formlarına yöneltilen çok makul bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. O da boşlukların tanrısı eleştirisi. Nedir bu eleştiri? Bazı teistler bilimdeki bazı boşlukları yani henüz bilinmez olan bazı noktaları değerlendirerek bakın bilim henüz bunu açıklayamadı. Dolayısıyla bu Tanrı'ya işaret ediyor gibi bence çok zayıf olan argümanlar üretiyorlar. Bunun çok benzerini yaptığını düşünüyorum Türkçülerin. Yani bir anlamda boşlukların Türkçülüğünü yapıyorlar. Henüz bilimsel açıdan aydınlatılamamış bazı kültürler var elimizde ve herhangi bir kayda değer veriye dayanmaksızın bunların Türkiye olduğu iddia ediliyor. Hatta çok şiddetli bir şekilde bunların Türkiye oldukları savunuluyor. Bununla birlikte şunun ayrı bir soru olduğunu unutmamak lazım. İskitler modern Türkiye halklarının atalarından biri mi? Kesinlikle öyle. İskitler modern Türkiye halklara, özellikle de Kazak ve Kırgız benzeri halklara çok ciddi genetik miras bıraktılar. Belki de en büyük genetik mirasçılarından bazıları bu Türkiye halklar. Dolayısıyla bu iki soru farklı sorular. İskitler Türkiye mi sorusu başka bir soru. Modern Türkiye halklarının atalarından biri İskitler mi sorusu başka bir soru. Aslında çok benzer bir ilişki Kürtler ve Gutiler, Hurriler arasında da mevcut. Orada da Gutiler ve Hurriler Kürt değil ama Kürtlerin genetik atalarından bazıları elbette Gutiler ve Hurriler. Konuyla ilgili aydınlatılması gereken tüm temel noktaları aydınlattığımı düşünüyorum. Ve her zamanki gibi eğer sorularınız varsa yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.